Çocukken iletişim sorunu yaşardım. Bu bazen öyle olurdu ki gözlerim dolar, boğazım kilitlenir, kendimi hiç ifade edemezdim. Resim yaparken ifade edebilme duygusunu yakalayınca sürekli çizim yapmaya başladım. Bu özellikle ortaokulda
93-94 dönemlerindeyken sınıfta resim yaptığım zaman arkadaşlarım benimle daha iyi vakit geçirdiklerini görünce daha çok resim yapmaya başladım. Bazen öyle olurdu ki arkadaşlarıma ücretsiz resim yapardım ki benimle bir zaman ayırabilsinler. Bu devam etti bu şekilde. Dolayısıyla ne oldu? Sosyal bir çevrem gelişti. Daha iyi ifade edebildim kendimi. Zaman içerisinde duygularımı da daha iyi anlatabildim. Bu nedenle benim için resim en iyi iletişim yoludur. Evet, çocukluğumu anlattığım bir resmim var. Yağlı boya çalışması. O da şurada. ...2006'da yaptığım ilk kişisel resim sergisi tamamıyla çocuk üzerineydi. Ama bunun bir özelliği var. Benim hayatımı anlatan bir tablo. Bu tablo Çarşıya Yürüyüş, Zafer adı altında. Ama bunu daha böyle gizemleştiren, güzelleştiren daha başka bir şey var. Sergi süreci olurken benim üniversitedeki arkadaşlarım bir performans sanatı gerçekleştirmiştiler. Burada doğal bir performans sanatı. Bu tablonun aynısını gerçekleştirip bana sundular. O zaman o kadar duygulandım ki halen de bu tabloya, bu resime her baktığımda gözlerim dolar. Ben var oldukça bu resim var olacak. Ben ölürsem bu resim yaşamaya devam edecek. Şuradaki benim. Bunlar benim kuzenlerim. Bu da benim kardeşim İbrahim. Çarşıya Yürüyüş, Zafer. Kalabalık bir aile yapımız vardı. Hatta mahalle de kalabalıktı. Sokak çok kalabalıktı. Çocuklarla beraber böyle oyunlar oynardık. O kadar kalabalıktı ki bazen oyunlarda sıra gelmezdi örneğin bana. Ailede de yatak sorunu yaşardık. Biz uyurken birbirimizi iterdik. Ayaklarımız birbirine değerdi. Böyle bir ortamda büyüdük. Evlerimiz tamamen kerpiçli ve kendine has bahçeleri vardı. Her evin bir bahçesi vardı.
Böyle bir ortamda resimle iç içe olmak gerçekten zordu. Ama benim beslendiğim, resim olarak beslendiğim aslında o çocukluk temellerine gelen bir olgu olarak karşıma çıktı. Çünkü her çalışmamda, her eskizimde, her yaptığım resimlerimde mutlaka çocukluğumun hisleri vardır. O duyguyla ben resimlerimi yaparım. Resimlerimde renklerin böyle coşkulu olması, hatta bazen figürlerinde somurtluk olması çocukken kendimi ifade edemememin rengidir aslında. Resimlerimde birçok donuk yüzler vardır. O da aslında çocukken kendimi ifade edemediğimden kaynaklanıyor. Bunları aşabilmek için, bu donukluğu da aşabilmek için daha çok renklerle uğraştım ve üslup değişimine neden oldu bu sefer bende. Durmadan üslup değiştirdim. Üslup değiştirirken de şunu fark ettim. Aslında daha iyiye gittiğimi öğrendim. Öğrenmek de tabii her zaman gelişime bir katkı sunar. Annemin yetenekleri doğal olarak bana kodlandı. Annem yastık, yorgan, oya gibi ürünlerde motifler işlerdi. Bu motifler zaman zaman Anadolu'nun renkleri, Anadolu'nun örneklerini de kullanırdı. Özellikle geyik motiflerini çok severdi annem. Bu çalışmalar sürerken annemin ben de çocukken hayranlıkla onu izlerdim. Bakardım ona, onun yanında oturdum. Bazen ben de iğneyi alırdım, işlemeye çalışırdım. Bana kızardı. Bu çok güzel ilerledi ve bu renkler doğal olarak ben bunları resimlerimde kullanmaya başladım. Bunlardan da beslendim. Çocukluk oyunlarında beslenirken annemin yaptığı o motiflerin etkisi hiç durmadan çalışmalarında çok daha yoğun bir şekilde işlemeye başladım. Annemin espri anlayışının yüksek olması o da doğal olarak bana kodlandı. Ve o espriyi renklerle ilişkilendirip resimlerimin daha coşkulu, daha renkli olmasını sağladı. Askerlik yaptıktan sonra bir pazarda küçük bir dükkan açtım. Kozmetik üzerine ürün satıyordum. Burada bazen oturur kitap okurdum. Sonra bazen her zaman iş olmadığı için resim yapmaya başladım. Eskiz atıyordum. Değişik figürler çizmeye başlıyordum. Eğitim olmadığı için önüme ne geldiyse onu çizmeye çalışıyordum. Bizim çaycı değiştikten sonra çaycı üniversite okumuştu. O da tatil döneminde kuzenlerine yardıma geliyordu. Adı da İsa Can'dı. Sağ olsun onun sayesinde ben kendimi sonradan keşfettim. Nasıl keşfettim? Şöyle oldu. Çayı her getirdiğinde bana bakıyordu. Ben kitap okuyordum. Sanatsal aktiviteler kendi çapımda böyle. Eskizler yaparken onun çok hoşuna gidiyordu. Ve bir gün bana dedi ki Mehmet Bey sen çalışırken görüyorum bu pazarda tek farklı olan sensin. Kültürel anlamda, kendini geliştirme anlamında, okuma anlamında. Sen neden böyle bir üniversiteye gitmiyorsun, pazarda kalmışsın? Bana biraz böyle garip gelmişti ama ruhumu biraz okşamıştı, hoşuma gitmişti yani. Çünkü güzel bir şey söylemişti bana. Bunu dedim peki bunu nasıl yapayım? Bana dedi ki gideceksin bir kursa kayıt olacaksın, biriyle tanışacaksın. Bu böyle İsa bana bunu söyledikten sonra ben araştırmaya girdim. Birkaç tanıdık üzerinden Fazıl el-Esadi ile tanıştım. Fazıl el-Esadi Bağdat Üniversitesi'nin öğretim görevlisi. Savaş zamanında kaçmıştı, Van'a gelmişti. Van'da da kurslar veriyordu, öğrenciler yetiştiriyordu. Kendisi de
iyi bir karikatürist, iyi bir hocaydı. Onun benim sanatımın üzerinde büyük büyük etkileri vardır. Onunla tanıştıktan sonra 3 yıl eğitim aldım. İyi ilişkiler kurdum, iyi dostluklar kurdum. Kendimi daha da iyi geliştirdim. Sanat ortamlarına girdim. Hatta 2005'te ilk kez sergi açtım. 3 yıl aradan sonra ilk kez sergi açtım. Ben ve Mesut Nas beraber açmıştık. Bizim hocamız yine yanımızdaydı, sağ olsun. Onun gözetiminde bir sergi açmıştık. Ben yağlı boya yine çocuk üzerine resimler yapmıştım. Çünkü o dönemlerde yaptığım resimlerin çoğu çocuk üzerindeydi. Çünkü çocukluğum bayağı benim üzerimde etkisi oluşmuştu. Sonra bir gün sergide bir tane adam geldi. Bana dedi ki şu tabloyu satın almak istiyorum. Tamam dedi. Fiyatla biz anlaştık. Benim hocam da yanıma geldi. O kadar güzel çalışmalar yapmışım ki, özellikle bir gül resmi vardı. Bir de Morillo'nun Çocukları adlı bir reprodüksiyon çalışma yapmıştım. Bu Morillo'nun çocuklarını satın almak istiyordu. Gül resmini satın almak istiyordu. Muhteşem resimlerdi. Adam parayı çıkardı. Orada bana para vermeye çalıştı. O anda Fazıl Hoca devreye girdi. Dedi benim öğrencim çok yeteneklidir. Adam parayı bir an böyle durdu. Parayı geri çekti. Dedi ki senin çalışmaların değil mi hoca? Dedi yok, öğrencimindir. O zaman ben almayacağım. Evet, adam almadı tabloyu ama o kadar hoşuma gitmişti ki, çünkü ben o zamanlarda hocam kadar kaliteli resim yaptığımı fark etmiştim. Tabii o resimlerin tamamı satıldı sonrasında. O adam almadı ama başka kişiler gelip bütün resimlerim satın almıştı. Ve ben burada doğru yolda olduğumu anlamıştım. Ben Mesut Nas'la ilk açtığım sergide bir gün biri geldi bana, dedi ki sen ünlü olduğunda beni mutlaka unutma. Tabii ben halen de ünlü biri değilim ama o söyledikten sonra kaç gün sonra aklımda sürekli böyle vurdu. Hoşuma gitmişti. Çünkü ben aslında doğru yolda olduğumu görmüştüm. Neyse, bu devam ederken çevremde insanların bana böyle güzel sözler söylemesi kişiliğimi daha olgunlaştırdı, daha güzelleştirdi, daha da büyüdüm. Üniversite yaşamında yaptığım çalışmalar her zaman beğeniliyordu. O beğeniler beni daha da olgunlaştırıyordu. Çünkü bir insanın sizi ruhunuzu okşaması, özellikle sizin yaptığınız iş üzerinde ruhunuzu okşaması sizi geliştirir. Sizi olumlu cümlelere yönlendirir. Ben de bu yönde kendimi geliştirmeye başladım. Daha da iyi, daha güzel resimler, çünkü beğeni bir yerden sonra insana artı bir enerji veriyor. Tabii birçok sanatçı beğeniyi sevmezlerdir ama yeni gelişen birisi için her zaman beğeni mutlak bir gelişimdir. Çevremin hızlı bir şekilde değiştiğini fark ettim. Özellikle üniversiteden sonra sanat ortamlarında tanıştığım yeni kişiler, büyük sanatçılar ya da bir galeriye giderken nasıl davranılır? Onlarla zaman içerisinde tanışıklığım oldu ve bu da benim sanatıma, gelişimime daha da katkılar sunmaya başladı. Sanatçı olabilmek için sanat eğitimi bir yere kadar yeterlidir. Çünkü toplumun sanatçı üzerinde getirisi, götürüsü vardır. Artıları var, eksileri vardır. Bilmediği yerler vardır, takıldığı yerler vardır. Ne yapıyor?
Dolayısıyla sokaktan besleniyor. Eğer ki sokaktan beslenemiyorsa, dışarıdan beslenemiyorsa bu kişi nasıl bir sanatçı olacak, nasıl bir hitap edecek? Dolayısıyla sanatçı olabilmesi için mutlaka farklı enstrümanlarda, farklı yerlerde kendini doyurması gerekiyor. Çünkü sanatçı herkesten önce görmesi gerekiyor. Sanatçı, toplumun eğer ışığıysa, önderiyse kendi sanatının arkasından beslenmesi lazım. Yemek mi getirdin? Evet, yemek getirdim. Teşekkür ederim. Şu minderi uzatabilir misin? Teşekkür ederim. Sen başla. Bence sanat karanlık bir ormanda bir ışıktır. Bir umuttur. Bir yoldur. Topluma yol gösterir. Birçok sanatçı farklı eylemlerde farklı konuları işlerler. Ben de kendi konumu yani sanatın gücünü gösterebilmek için Anadolu motiflerinin üzerinde bir süre çalıştım. Yaklaşık bir 15 tane eser çıkardım. Burada sanatın hem sanatın gücünü hem de sanatın toplumun üzerindeki etkisini de gösterebilmek için Anadolu motiflerini ve postmodern bir anlayışla birleştirip bir doku, bir imge hazırladım. Resimlerimde tema olarak kadın genelde işlerim. Çocuk çalışmalarından sonra ilgim kadın çalışmalarının üzerine yoğunlaştı. Çünkü şöyle kadın hayat verir dünyaya. Kadının imgesi her alanda görebilirsiniz. Kadın mesela ilk resim yapanların kadın olduğu bilinir araştırmalara göre. İlk toprağı, ilk buğdayı eken yine bir kadın. Hatta kadının o kadar gücü var ki ana tanrıça diye, ana erkil diye bilinir. Bu beni her zaman etkilemiştir, büyülemiştir. Bu güç çalışmaların üzerine yoğunlaştı. Ve ben de bunun üzerine Pamuk Kadınlar diye bir seri oluşturdum. Bu Pamuk Kadınlar toplumun sanat eserlerini, tarihi eserlerini, dokusunu, tarihi doğal güzelliklerimizi koruma, aydınlatma, gösterebilmek için bir çaba sarf ederler Pamuk Kadınlar. Başlangıçta realist bir yaklaşım vardı. Onu benimserdim. Sonra zamanla kendimi keşfederek postmodernist bir anlayış sergilemeye başladım. Daha rahat, daha akıcı, kendimi daha bu yönde herhangi bir kurala bağlı kalmadan üretime daha etkili olduğunu fark ettim. Bu da beni daha mutlu ediyordu. Örneğin burada biz görebiliyorsunuz. Mavi mor dağların arkasında birden patlak bir turuncu bir dağ gerçek anlamda yoktur. Ama postmodernde yani bu sanat anlayışında oluyor. Ve bu da benim daha çok böyle mutlu ettiğini, daha akıcı olduğunu
gösteriyor bana. Ve ben de bunu çalışırken duygularımı daha iyi anlatabiliyorum. Ya da toplumsal bir olayı vermek istediğimde aykırı bir çalışma üretebiliyorum. Benim sanatçı olarak beğendiğim, fırçası güçlü olan, realist bir sanatçı Fausto Zonaro'dur. Fausto Zonaro'nun fırçasının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bazı çalışmaları ben üzerimde halen de etkisi var. İlk yaptığım çalışmalarda onun etkisinde kaldığım için uzun bir süre ona yakın çalışmalar üretmiştim. Bu Fausto Zonaro'yu hiçbir zaman unutmayacağım. O güçlü bir sanatçıdır. Benim her fırça attığımda onu düşünerek atıyorum. Postmodern çalışsam bile Fausto Zonaro'yu düşünerek çalışırım.